Ve en son yapacağım işlem arkadaşlar, parçamı bu yüzeyden kesip tezgahtan düşmesini sağlamak. İşler, ekle. Bunun için yine kanal açma operasyonunu seçiyorum. Geometride tanımla dedim. Gelip buradaki konturumu seçiyorum. Burada başlangıç ve bitiş için 2'şer milimetrelik offsetler verdim. Geometrime onay veriyorum. Takım yine bir kanal takımı, fakat nasıl bir kanal takımı? Parçayı kesebileceğim uzun bir kanal takımı seçiyorum. Teknolojiye geldiğimde ne demiştik arkadaşlar? Burada kesme var. Sadece kesmeyi seçiyorum. Burada ortadan, soldan, sağdan diyebilirim. Sol diyorum. Aşağıya adım 2 milimetre 2 milimetre kessin. Ve istiyorsam burada parçada pah oluşturabilirim arkadaşlar. İki tarafta da yok diyebilirim. Şu an yok diyelim. Tamam dedim. Kaydette hesaplı deyip simülasyon diyorum. Gördüğünüz gibi parçayı kestik. Tornalamada bakarsak arkadaşlar, gördüğünüz gibi parça kesildi. Şimdi opsiyona bir daha geri dönelim. Sağ tarafta 45 derecelik ve 1 milimetrelik bir pah istiyorum diyorum. Tornalamaya geri dönersek ne yaptı arkadaşlar? Gördüğünüz gibi burada bir pah oluştu. Ya da ne diyebiliriz? Yine bilgisine girip her ikisinde de pah kır diyebiliriz. Tonlama simülasyonuna geri dönersem ne yaptı? İki tarafta da pah oluşturdu. Ya da burada ne deme şansımız var? Derinlikte ya da boyda iki tipte pahı tanımlayabiliriz. Ben burada şu an yok diyorum. Çünkü geometrimizde herhangi bir pah söz konusu değil. Tekrar tonlamaya dönersek şekilde gördüğünüz gibi parçayı kestik. Ve G-kodu çıkarırsak yine hızlı hareketlerle geri çekilip ileri giderek parçada kesim yapıldı. Ya da ne diyebiliriz? Döngü kullandırtıp G-kodunu daha kısaltabiliriz. Böylece bu parçayı bitirmiş olduk. Ve aynı zamanda bu parçada tüm temel tornalama operasyonlarını da öğrenmiş olduk.